arkadaşlar. Kapşonumuzun tam tepe noktasından birleşimini bu şekilde yapmış olduk. Ve santim olarak uzunluğu 17 santim uzunluğunda, hatta biraz daha fazla diyebiliriz. Birleştirdiğimiz yerde düşünürsek 17,5 santim kadar da örmüş olduk kapşonumuzu. Şimdi şöyle yeleğimizi omuzlarından ikiye açalım. Gördüğünüz gibi kapşonumuzun duruşunu da bu şekilde yansıtmış olalım sizlere. Şurada gizlemem gereken bir ipim daha var ve yeleğimiz tamamlanmış oldu böylelikle arkadaşlar. Dikişlerini sağladık, kapşonumuzu ördük, böylelikle finale ulaşmış olduk. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, artık yeleğimizi, kapşonlu yeleğimizi anlatmaya başlayabiliriz. Yine Naku Elite Baby ile başlayacağım. Koyu mavi rengini tercih ettim arkadaşlar. Ana rengimiz bu olacak. Ara renkler için sarı ve krem renklerini kullanarak aksesuar edeceğimiz bir yelek çalışması olacak arkadaşlar. Yarım metre uzunluğunda ipimi bırakıyorum ve 3,5 numara şişime toplamda 6 ilmek takarak başlamak istiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 36 ilmeğimizi taktık. Düğümümüzü oluşturalım. Lastik çalışmamız pirinç örgüden oluşacak arkadaşlar. Tekli pirinç olarak hazırlayacağız. Bunun için ilk önce kenar ilmeğimi düz olarak almak istiyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Başa kadar bu şekilde ilerliyorum. Burası yeleğimizin sağ yanı olacak. İlk önce sağ yanını öreceğiz. Sonra uzunluğuna göre arada mesafelerimizi belirleyerek sol yanımızı ilik düğme çalışması yaparak devam ettireceğiz. Bir ters bir düz 36 ilmeğimi başa kadar ördüm. Sağ yanım olacağı için kenar ilmeğimi her halükarda ön yüze düz düşmesini istiyorum arkadaşlar. Bu kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Her zaman dönüşlerde düz olarak öreceğiz ve kenar ilmeği olarak devam edecek. Şimdi dönüşümüzü düz olarak aldım. Şimdi ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters örüyorum. Ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters. Birinci örgümüz bu şekilde oluşuyor. Her sırada ilmeklerin yönünü değiştirerek örüyoruz arkadaşlar. Yani tersi düz, düzü ters. Bu gidişte de dönüşte de aynı şekilde yapmamız gerekiyor ki birinci örgümüz oluşsun. İlmeğime bakıyorum. Tersse düz örüyorum. Düzse ipimi kendimden tarafa alıyorum ve düz örüyorum. Yine bir ters bir düz örgümüzün ikinci sırasını da örmüş oluyorum başa kadar. Evet, bir ters bir düz örgümüzü ördük. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Dikiş için uygun olması gerekiyor. Dönüşlerde düz olarak dikişe uygun hazırlıyorum. Şimdi örgüme bakıyorum. Düz ördüysem ipimi kendime göre alıyorum. Ters örüyorum. Ters ördüysem düz. Ve bu şekilde bir ters bir düz örgümüze devam ediyorum. 3. sırada da.
Evet, lastik örgümüzü tamamladık arkadaşlar. Ters gördüğümüzü düz, düz gördüğümüzü ters görerek pirinç örgüsü yaptık ve toplamda bunu 12 sıra, gidiş 1, dönüş 2 düşündüğümüzde 12 sıra, sadece ön yüzden saydığımızda da 6 sıra oluşturmuş olduk. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar model çalışmamıza başlamak. Burası örgümün sağ yanı olduğuna göre ilk önce lastik örgümüzle başlayacağız arkadaşlar. Yine kenar ilmeğimi düz örüyorum ve pirinç örgümüze burada da devam ediyoruz. Ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters, toplamda 7 ilmek örmem gerekiyor. 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimizi ördük. Bu 7 ilmeğimiz hep pirinç örgü olarak kenarda devam edecek. Hatta ince olmasın arkadaşlar, 8 ilmek olarak da örebiliriz. Şimdi 2, 4, 6, 8. Evet, biraz lastik kısmımız kalınca olsun istiyorum. 1, 2. 2 ilmek düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi burada ipimizi yürüterek devam edeceğimizden dolayı bir kez doluyorum şişime. İkinci ilmeğimin, takip eden ikinci ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İlmeğim düzgün düşsün diye. Ve bu 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesme yapıyorum. Bu kısım düz düşsün diye. 2 ilmek düz ördüm, doladım, 2 ilmeğimi kestim. Arada 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi düz ördüm arkadaşlar. Tekrar doladım ve tekrar ikinci ilmeğimin yönünü düzeltiyorum düz düşmesi için ve birlikte alarak bir kesme yapıyorum. Kesmeden sonra 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi tekrardan düz ördüm, doladım. İkinci ilmeğimizin tekrar yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte alarak kesmemi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm, doladım ve arkadaki ilmeğimin yönünü düzelterek 2 ilmeğimi birlikte alarak tekrar kesmemi yaptım arkadaşlar. Şimdi geriye kalan 6 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimizin arka tarafına dönüyorum arkadaşlar. Son 8 ilmeğimiz kalana kadar, hatta şu kenar ilmeğimizi örmeden alalım, düz olarak dönüşte öreceğiz. Örgümüze düzgün düşsün diye. Şimdi kenar ilmeğimi ilk önce düz olarak aldım. Son 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Son 8 ilmeğimiz kenar ilmeğimiz ve pirincimiz. İki, 4, 6, 8 ilmeğimiz kaldı. 8 ilmeğimizde ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters, ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters pirinç örgüme devam ediyorum. Ve son ilmeğimizi örmeden şişimi alıyorum. Dönüşlerde öreceğiz. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan patımızı 8 ilmek olarak ördük arkadaşlar. Bu kez 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Başta 2 ilmek düz örmüştüm. Kenara doğru kaydıracağımızdan dolayı 3 ilmek düzümü ördükten sonra şişime doluyorum arkadaşlar. Arkadaki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte alarak ikinci kesmemi yapıyorum. Arada 1, 2, 3, 4. Yine 4 ilmeğimizi düz olarak ördüm, doladım, kestim. 1, 2, 3, 4.
Yine 4 ilmeğimizi ördükten sonra doladım. Arkadaki ilmeğimizin yönünü değiştirerek kestim. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm, doladım. Yine kesmemi yaptım ve kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi alıyorum. Yani ajurlarımızı sola doğru kaydırmış olduk birer sıra. Şimdi arka kısımda yine son 8 ilmeğimiz kalana kadar ters örgüme devam ediyorum. İki, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. 8 ilmeğimizde ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters, ters gördüğümüzü düz, düz gördüğümüzü ters örerek yan patımızı tamamlamış oluyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Sola doğru kaydırmalarımız devam edecek. 8 ilmeğimi kenar patım olarak yine örüyorum. Ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters. 2, 4, 6, 8. Şimdi bir düz, 2 düz, 3 düz, 4 düzümü tekrar örüyorum, doluyorum. İkinci ilmeğimin yönünü değiştirdikten sonra sola doğru ikisini bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düzümü ördükten sonra doluyorum. Arkadaki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örüyorum, doluyorum. Arkadaki ilmeğimizin yönünü yine değiştiriyorum ve ikisini birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm, doladım. Kestim. Bu kez 4 ilmek kaldı. 3 ilmeğimi düz ördükten sonra kenar ilmeğimi alarak sıramı tamamlıyorum. Üçüncü ajurlu kısmımızı da yapmış olduk. Sola doğru şu şekilde açılımını da gösterelim. Şimdi aynı işlemi dördüncü ve son kez yapacağız. Bakalım eğer mesafemiz kısa olursa bir sıra daha uygulayabiliriz. Şimdi yine arka kısımda terslerimizi örüyoruz başa kadar. Sekiz ilmeğim kaldı. Ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters. Lastik örgüme devam ediyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ve şimdi yine aynı işlemi tekrarlayalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 8 ilmeğimi örüyorum. Şimdi yine baştan sayıyorum. 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 düz ördüm bu kez arkadaşlar. Sonra doladım. Sola doğru kestim. Kestikten sonra 1, 2, 3, 4 düzümü yine örüyorum. Doluyorum ve kesiyorum. 1, 2, 3, 4 düzümü örüyorum. Doluyorum ve arkadaki ilmeğimizin yönüne göre kesiyorum. Ve son kez aynı işlemi yapıyorum.
doladım, kestim ve kalan 3 ilmeğimizin ikisini düz, bir tanesi kenar ilmek. Evet, bu kadarlık mesafe yeterli arkadaşlar yapacağımız çalışma için. Şimdi tekrardan örgümün arka tarafına dönüyorum. Son 8 ilmeğe kadar ters örüyorum. Son 8 ilmeğimiz kenar patımız. Ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters. Sekiz ilmeğimizde örmüş olduk. Tekrardan yeni halini paylaşalım gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar model çalışmamıza başlayabiliriz. Burada yeni bir ipe geçiş yapacağız. Daha önce örgülerimden arta kalan bir ipimi değerlendirmek istiyorum ben arkadaşlar. Bunun için Alize Baby Best'in koyu sarı rengini 216 rengini tercih ederek bu kısmını örmek istiyorum örgümün. Şimdi ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Kenar patımız yine sağ yanımızı ördüğümüz için mavi ipimizle devam edecek. İp geçişi yapmamız gerekiyor. 8 ilmeğimizi ters gördüğümüzü düz, düz gördüğümüzü ters örerek devam ediyoruz. İpimi burada bırakıyorum. Yeni ipime geçiş yapıyorum arkadaşlar. Yeni ipimizde pirinç örgümüz devam edecek. Pirinç örgümüzü örerken de buradaki ilmeklerimizden yeni ilmek geçişlerimizi yapacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi sarı ipimizi aldık, uzunca bıraktık. Baştan bir ilmeğimizi düz olarak ördük. Ördükten sonra mavi ipimize bunu sabitliyoruz. Sabitlemek zorundayız. İpimizi şimdi birinci ilmeğimizi düz ördükten sonra 4 tane yan yana dizilmiş ajurumuz var. Birinci ajurumuzdan şişimi çıkarıyorum. Uzunca bir iplik alıyorum. Ve tekrar şişime doluyorum. 2 ilmek oldu. İkinci yuvamdan şişimi geçiriyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Tekrar doluyorum. 4. ilmeğe ulaştım. Üçüncü yuvamdan geçiriyorum. Doluyorum. 6. ilmeğim oldu. Son yuvamdan ilmeğimi uzunca çıkarıyorum ve toplamda 7 ilmek sarı çıkardım. Bir ilmek de baştaki düz ilmeğimiz vardı. Şimdi birinci ilmekten itibaren, mavi ilmeğimden itibaren düz örgüme devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düzümü ördüm. Topladığım ilmeklerim burada beni bekliyor. Şimdi tekrardan 6 ilmek düzümü ördükten sonra birinci ajurumdan uzunca ipliğimi çıkarıyorum, doluyorum. İkinci yuvamdan ipimi çıkarıyorum, doluyorum. Üçüncü yuvamdan ipimi uzunca çıkarıyorum, doluyorum, alt etti. Son yuvadan da çıkardıktan sonra 7 ilmek burada toplanmış oldu. İlk düzümle birlikte devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek devamında düzlerimi ördüm. 6 düzümü ördükten sonra tekrar başlıyorum aynı mesaiye. Bir ilmek çıkardım, doladım. İkinci ilmeği çıkardım, doladım. Üçüncü ilmeği çıkardım, doladım ve son ilmeğimi çıkardım. 7 ilmeği toplamış oldum. Daha sonra ilk mavi ilmeğimi düz örerek devam ediyorum örgüme. 1 2 3 4 5
6 ilmeğimi düz ördükten sonra bu işlemi son kez yapıyorum. Bir ilmek çıkardım, doladım. İkinci ilmeğimi çıkardım, doladım. Üçüncü ilmeğimi çıkardım, doladım ve son ilmeğimi çıkardım. Toplamda 7 adet fazla bir ilmeğim oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kenar ilmeğimle birlikte 9 ilmeğimi düz ördüm. Örgümün arkasına dönüşümü sağladım. Şimdi tekrardan kenar ilmeğimi aldıktan sonra sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tersimi ördüm. Burada fazladan kaç ilmeğim var arkadaşlar? 7 ilmeğim var. 2, 4, 6, 7. Şu kısım. Yine bu ilmeklerimi ters öreceğim ama 7'sini birlikte toplayarak ters öreceğim. 7'sini birlikte toplayarak ters ördüm. Bu toplamış olduğum ilmeğim benim fazla ilmeğim. Dönüşte bunu yine keserek yok edeceğim arkadaşlar. Bir fazlalığımız oldu. Sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek tekrar tersimi ördükten sonra 2, 4, 6, 7. 7 tane uzatmalı ilmeğimin 7'sini birlikte ters ördüm. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek tersimi ördükten sonra bu 7 ilmeğimi 2, 4, 6, 7 ilmeğimi 7'sini birlikte ters ördüm. Son kez sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tersimi ördüm. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi birlikte topladım. İpimin kat açılmasın, dikkat edelim. Ve son bir tane düzle başladığımıza göre bir tersimi ördüm. Şimdi burada mavi ipime geçiş yapacağım ama sarı ipimi üstten, mavi ipimi alttan alarak geçişimi yapıyorum ki arada bir boşluk oluşmasın, kenar boşluğu oluşmasın diye. İlk ilmeğim ters düşmüş, ben bunu düz örüyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz ve kenar ilmeği. Şimdi dönüyoruz. Ön yüzdeki modelimizin görünüşü bu şekilde. Peki ne yapacağız burada arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 4 tane model çalıştığımıza göre 4 ilmek fazlalığımız var bu sırada. Bu ilmeklerimizi, önemli bir sıra çünkü bu arkadaşlar. Bu 4 ilmeğimiz eğer arada kesmesini yapıp kaybetmezsek örgümüz büyüyerek devam edecektir. Her seferinde enini açacaktır. Bunun için sayılar bizim için önemli. İlk önce kenar ilmeğimizi alıyoruz. Ters gördüğümüzü düz, düz gördüğümüzü ters örerek kenar patımız için 8 ilmeğimizi tamamlıyoruz. Şimdi burada sarı ipime geçiş yapacağım arkadaşlar. Mavi ipimi üstten, sarı ipimi alttan. Bakın görmeniz için özellikle örgümü bırakarak bir çaprazlama yapmamız gerekiyor ki şu aralarda bir açıklık oluşmasın. Yani sarı ipimi alttan, mavi ipimi üstten aldım. Şimdi arkadaşlar hem fazla olan ilmeklerimizi yok edeceğiz hem de burada pirinç örgümüze başlıyoruz sarı ipimizle. Örgüme baktığımda en son ilmeğimi düz ördüğüme göre ipi kendimden tarafa alıyorum ve sarı ipimi ters örgüyle başlıyorum. Tersimi ördükten sonra ikinci ilmeğim düz olacak arkadaşlar. Yalnız fazla olduğu için bir ilmeğim, 2 ilmeğimi yani şu toplamış olduğum 7 ilmeklik kısmın şu artan ilmeğimle yanındaki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak alıyorum. Ters örüyorum, düz, ters, düz, ters. Yine fazla olan kısımda olduğumuza göre iki düzümüzü birlikte alarak
ilmeğimizi eksiltiyoruz. Ters, düz, ters, düz, tersimi örüyorum ve tekrar düze geçiş yaparken ne yapıyoruz? 2 ilmeğimizi birlikte alarak topluyoruz. Ters, düz, ters, düz, tersimi örüyorum. Düze geldiğimde 2 ilmeğimi birlikte alarak topluyorum. Şimdi yine ters düz olarak devam ediyoruz ve şu an örgümüzün sayısı başladığımız ilmek sayısı olan 36'ya dönmüş oldu ve pirinç örgümüze başladık arkadaşlar. Şimdi kenar patlarımız 8 ilmek mavi ile, geri kalan ilmeklerimiz sarı ile pirinç örgümüze devam edeceğiz. Toplamda kaç sıra kadar pirinç örgü ördüğümün net sayısını yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi herhangi bir çalışma yapmadan pirinç örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda kaç sıra pirinç örgü ördük? Kenardaki pirinç örgülerimizi saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kez pirinç örgümüzü örmüş olduk model çalışmamızdan sonra. Şimdi 8. sıramıza başlarken tekrardan şuradaki yapmış olduğumuz model çalışmasına başlıyoruz. Ama bu kez sarı ipimizi kullanacağız. Bunun için kenar ilmeğimizi yeniden alıyorum. Ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters örerek 8 ilmek kenar patımızı tamamlıyoruz. Daha sonra ipi çaprazlama yapıyoruz arkadaşlar. İpi çaprazlama yaptığımızda arka kısımda herhangi bir açıklık oluşturmuyoruz. Ve şimdi baştan ne yapıyorduk? 2 ilmek düzümüzü örüyoruz. Daha sonra bir kez şişimize doluyoruz. Ve arkadaki ilmeğimizin yönünü değiştirerek kesmemizi yapıyoruz. Doladım, kestim. Şimdi sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ördükten sonra yine kesiyorum. Yine 2 ilmeğimi birlikte alarak 1, 2, 3, 4. Yine 4 ilmeğimizi düz ördükten sonra doladık. İkinci ilmeğimizin yönünü değiştirip kesmemizi yaptık. Ve geriye kalan 6 ilmeğimizi düz ördük ve toplamda 4 kez modelimizi çalışmış oldum başa kadar arkadaşlar. Tıpkı bu aşağıdaki kısım gibi 4 kez modelimizi yeniden kurduk. Şimdi örgümün arka tarafına dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra son mavi kısım 8 ilmeğimize gelene kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyorum. Yine çaprazlamamı yapıyorum. 8 ilmeğimizi pirinç örgü öreceğiz. Ters gördüğümüzü düz, düz gördüğümüzü ters örerek 8 ilmeğimizi lastik kısmımızı tamamlıyoruz. Tekrar ön yüze döndüm. Ters gördüğüm yeri düz, düz gördüğüm yeri ters. Çaprazlamamı yapıyorum. Bu kez 1, 2,
3 ilmek düz örüyorum, doluyorum. Arkadaki ilmeğim yönünü değiştirerek kesiyorum. Kestikten sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz doladım. Yine kesiyorum. 1, 2, 3, 4 doladım. Kestim. 1, 2, 3, 4 doladım. Kestim ve bu kez 5 ilmek kaldı. 5 ilmeğimizi de düz örerek sıra başına geldik. Dediğim gibi tıpkı şu ajurlu kısmımızdaki yapmış olduğumuz 4 tane yuvamız oluşana kadar, 4 ajurumuz oluşana kadar örgümüze bu şekilde devam edelim. 2 tanesini oluşturduk. 2 tane daha aynı çalışmayı yapacağız. Daha sonra örgümüze ip uzatma çalışması yaparak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 4 tane ajurumuzu yine yan yana yapmış olduk. Şimdi ana rengimiz olan maviye dönüşümüzü sağlıyoruz. Sarı ipimizle burada işimiz bitti arkadaşlar. Sarı ipimizi örgümüzden çıkaralım. Mavi ipimizle devam edeceğiz örgümüze. Şimdi yine yan tatlarımızı örelim. 8 ilmekten oluşan. Bir ilmeğimizi ördükten sonra düğümümüzü yapsak daha düzgün duracak sanırım. Evet, bir ilmek düzümü ördükten sonra sarı ipimi arka kısma sabitliyorum ki örgümüzde herhangi bir görüntü geriliği oluşmasın. Şimdi bir ilmeğimizi ördüm düz olarak. Mavi ipimizde birinci yuvamızdan uzunca ipimi çıkardım. Doladım. İkincisinden uzunca ipimi çıkardım. Doladım. Üçüncüsünden aynı işlemi yaptım. Doladım. Son yuvamızdan aynı işlemi yaptım. Ve toplamda 7 tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi tekrardan 6 ilmeğimi düz ördükten sonra aynı işlemi yapıyorum. Birinci ilmeğimi uzunca çıkardım, doladım. İkinci ilmeğimi uzunca çıkardım, doladım. Üçüncü ilmeğimi uzunca çıkardım ve son kez 7. ilmeğimi çıkardıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Devam ediyorum yine arkadaşlar. Aynı işlemi yapmaya. Son 7.'sini de çıkardıktan sonra bir düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 ve 6. ilmeğimi de örmüş oldum. Şimdi tekrar bir düz, 2 düz, 3 düz, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncusu kenar ilmeğim ve 4 kez yine modelimizi çalışmış olduk. Dönüyoruz örgümüzün arka tarafına. Ne yapıyorduk burada arkadaşlar? Kenar ilmeğimi alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ilmeğimi ters ördükten sonra buradaki 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğimin 7'sini de birlikte topluyorum.
arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersimi örüyorum ve yine 2, 4, 6, 7 ilmeğimi birlikte topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi örüyorum ve gelen uzatarak almış olduğum ilmeklerim de dahil olarak 7 ilmeğimi topluyorum ve son kez aynı işlemi yapıyorum. İki, 4, 6, 7 topladım. Sonra bir tersimi örüyorum ve şimdi geliyoruz kenar patımızı örmeye. İpimizin katının açılmamasına dikkat edelim. Ve bakalım örgümüzün yeni haline. Gördüğünüz gibi ikinci modelimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Ne yapıyoruz şimdi? Birer ilmek fazlamız var. Biliyorsunuz, tıpkı diğer kısmımızda yapmış olduğumuz gibi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz 8 ilmeğimi örüyorum. En son düz ördüğüme göre ters örmem gerekiyor arkadaşlar. Tersimi ördüğüme göre bu 2 ilmeğimi birlikte alıyorum ve örgüme devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve yine 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Topladığım ilmeği bir ilmekle birleştiriyorum ki örgümde 36 ilmeğe tamamlamış olalım. En son tersimi ördüm. Bu 2 ilmeğimi birlikte aldım. Örüntüme, pirinç örgüme bir ters bir düz devam ediyorum. Son kez yaptıktan sonra ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters ve kenar ilmeği. Ve tekrar 36 ilmeğimize dönüş yaptık. Şimdi pirinç örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Tıpkı şuradaki sarı kısmımız gibi 7 sıradan oluşacak. Yani gidiş 1, dönüş 2, 14 sıra. Sadece önden saydığımızda pirinç toplarımızı 7 sıra ulaşana kadar pirinç örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, yeleğimizin 3 adet modelini tamamlamış olduk. 3. modelimizden sonra toplamda 5 adet üst üste gelecek şekilde pirinç örgümüzü yaptık. Şimdi burada kol çalışmasına başlamamız gerekiyor. Bunun için ana rengimiz olan maviden ikinci bir ipimi alıyorum arkadaşlar. Ve burada son ilmeğime bu ipimi bağlayarak 7 adet ilmek çıkarmak istiyorum. Kol çalışmamız için son ilmeğimizi biraz gevşetelim. İpimizi buraya bağlayalım. Şimdi mavi ipimizle krem ipimizi burada bıraktık. Toplamda 7 ilmek artırma yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bu 7 ilmeğimizi pirinç örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi düz alacağız. Buradaki ilmeğimiz ters düşeceği için arka tarafta da ters örerek başlamamız gerekiyor. Diğer kalan krem kısmımızın örüntüsüne uygun düşmesi için. İlk ilmeğimi düz aldıktan sonra ikinci ilmeğimi de düz alıyorum. Ters, düz, ters, düz. Tersimi alırken
son mavimi alırken ilk krem ipimle birlikte alarak bir kesme yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kolumuz için öne tekrar dönüyorum. Krem ipimizi şöyle arka tarafa alalım. Şimdi bu ilk mavimizi örmeden tekrar sağ şişimizi aldıktan sonra ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters, ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters, ters gördüğümü düz alıyorum. Bir kenar ilmeğim ile dönüşümü sağlamış oldum. Böylelikle birinci kesmemizi yapmış olduk. Tekrar örgümüzün arkasına dönüyorum. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters, ters gördüğümü düz, 7 ilmeğimi örüyorum. 6 ilmeğimi örüyorum. 7. ilmeğimi yandaki ilmeğimle birlikte keserek alıyorum. İkinci kesmemi yapmış oldum. Kolumuz içeri doğru bir oyuntu oluştursun diye bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ters gördüğümüzü düz, düz gördüğümüzü ters şeklinde. Bunu toplamda 4 kez yapacağım. İkincisini yapmış oldum. Biraz içeri doğru kolumuz oyuntu oluştursun diye. Şimdi bu benim 3. kesme sıram olacak. Ve kolumuz bir müddet bu mavi ipimizle devam edecek. Bakın gördüğünüz gibi son ilmeğimi ilk ilmeğimle birlikte alıyorum. Yine kesmemi yaptım 3. kez. Ve bunu 4. kez yaptığımızda örgümüze devam edeceğiz krem ipimizle. İki tersimiz gördüğünüz gibi yana geldi 4. kısımda. Bu iki tersimizi birlikte düzden sonra alarak kestik. Ama bunu en son düz ile ters ile devam edeceğimiz için düz olarak almamız gerekiyor ki ters krem ipimize burada geçiş yapıyoruz. Evet, şimdi ters, düz örgümüze burada pirinç örgümüze devam ediyoruz. Bu mavi ipimizi şöyle karışıklık olmasın örgümüzde şu kısma çekelim ve krem ipimizle yolumuza devam edeceğiz. Bir müddet böyle bir üçlü iple örmemiz gerekiyor arkadaşlar, renkleri yerine uygun bir şekilde. Toplamda üst üste 7 pirinçimiz olduğumuzda mavi ipimize başlayacağız. İpleri değiştirirken mutlaka çaprazlama yapalım şu şekilde. Bakalım şimdi örgümüzün son haline. Bakın kolumuzu burada bir oyuntuyla hem içeri girdik, kolumuzun yerini belirledik. Pirinç örgümüz devam etti. Lastik kısmımız devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı yapmış olduk. 6 ve 7. pirincimizi yaptığımızda tekrardan mavi ipimize dönüşümüzü yapacağız. Bu şekilde pirinç örgülerimizi örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, 7 sıradan oluşacak şekilde pirinç örgümüzü tamamlamış olduk. Artık model çalışmamıza başlayabiliriz. 4 sıradan oluşacak şekilde ajurlu desen çalışmamızı yapacağız. Tıpkı diğer alttaki modellerimizi yaptığımız gibi.
Baştaki ilmeğimizi aldıktan sonra 8 ilmekten oluşan kenar patımızı örüyoruz pirinç örgü olarak. İpimizi yine arka kısımda çaprazlıyoruz. En son düzümüzü ördüğümüze göre arkadaşlar burada düz örgümüze geçiyoruz. En son bakıyorum 2 düzümü örerek başlıyorduk. İlk kısımdan 2 düzümü örüyorum. Doluyorum. Arkadaki ilmeğim ters denk geldiği için 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Arada 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördükten sonra yine doluyorum ve arkadaki ilmeğimi kontrol ederek 2 düz gelseydi yönünü değiştirecektim arkadaşlar. Tekrardan kesiyorum. Şimdi arada yine 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örüyorum, doluyorum, kesiyorum. Bir model daha çalışabilir miyim diye bakıyorum. 4 ilmek daha ördüğümde sağa doğru kayacağımızdan dolayı buraya bir model daha yerleştiremeyeceğiz. Diğer ürünlerimiz, diğer ilmeklerimizi sadece krem kısmını düz örüyorum. Çünkü kaydırma yapacağımızda ilmek yetersiz olacaktır ve burada yine mavi ipimizle çaprazlamamızı yapıyoruz. Pirinç örgümüze devam ediyoruz. İlk ilmeğimiz düz, ters şeklinde başa kadar ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki ajurlu çalışmamızı yapacağız. Birinci sırasını yaptık. Bunu 4 sıra yapacağız arkadaşlar. Daha sonra ip renk değişikliğine geçişimizi sağlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi yeleğimizin birinci kısmını tamamlamış olduk. Kolumuzdan sonra kol çalışmamızı yaptıktan sonra 7 sıra ön yüzden saydığımız pirinç örgümüzü ördük. Sonra krem ipimizle 4 sıradan oluşacak ajurlu çalışmalarımızı yaptık ve bu ajurlu çalışmamızı arkadaşlar 3 kez yaptık. Kol oyuntusu oluşturduğumuz için dördüncüsü sığmadığından dolayı ve yine üstüne 7 sıradan oluşan pirinç örgümüzü ördük. Artık yaka kesimine başlayacağız arkadaşlar yeleğimizin ve kol boyunu oluşturarak sonlandırmış olacağız. Buradan sonrası mavi ipimizde ve pirinç örgümüzde devam edecek. Şimdi bu kadarlık uzunluk yettiğine göre arkadaşlar ilk etapta düz bir şekilde ilk 8 ilmeğimizi kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi kestim arkadaşlar. Bu bizim yaka kesintimiz oldu. Daha sonra kapşon yapacağız çünkü. Ve burada kenar ilmeğimiz 8. ilmeğimiz kenar ilmeğimiz oluyor. Yanındaki ilmeğimizle birlikte pirinç örgümüze devam ediyoruz. Ters gördüğümüzü düz, düz gördüğümüzü ters örerek başa kadar ilerliyorum. Başa kadar geldim. Dönüşte yine pirinç örgüme devam ediyorum. İlk 8 ilmeğimizi kestiğimize göre arkadaşlar şişimizde şu an 28 ilmek kalmış olması gerekiyor. 36 ilmeğimiz vardı. 8 ilmeğini bir anda kestik ve şu an 28 ilmekle devam ediyoruz. Omuz boyumuzu oluşturmak için. Arka tarafta da pirinç örgüme devam ettim. Kenar ilmeğimizi aldık. Şimdi birinci kesmemizden sonra ikinci kesmemizi yine düz olarak devam ediyorum. Bir ilmek düz örüyorum, arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum, arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum ve yine üçüncü kez bu işlemi tekrarlıyorum ve şu an 28 ilmekten geriye şişimde 25 ilmeğim kalmış oldu.
Yine pirinç örgüme devam ediyorum. Aynı noktaya gelene kadar. 25 ilmeğimiz kaldı. Aynı kesim yapmış olduğumuz noktaya geldik. Şimdi 2 ilmek daha keseceğim arkadaşlar. 3 2 1 şeklinde gidecek. 2 ilmeğimi kestiğimde 23 ilmeğim kaldı. 23 ilmeğimden de 20 ilmek kalana kadar her sırada bir kez keseceğiz. 3 kez daha kesim yapmış olacağız ama birer birer kesmiş olacağız arkadaşlar. Böylelikle yaka oyuntumuz 20 ilmek kalacak ve son durumuna birlikte bakalım. Evet, şu an bakıyorum arkadaşlar, yaka çalışmamız gayet güzel bir şekilde oluştu. Kapşon çalışması yapacağız daha sonra buraya. Şimdi kapşon çalışması yaptığımızda 20 ilmeğimiz, pirinç örgü biraz geniş durduğu için arkadaşlar biraz daha kesmek daha şık durduracaktır. 18 ilmeği, yani şu 2 ilmeğimizi daha keselim, kolumuz 18 ilmek olarak sabitlenmiş olsun. Yine birer birer keselim, 2 sıra daha kesmiş olalım. Evet, 2 tane daha kestik arkadaşlar ve yakamızın oyuntusunu oluşturduk. Şu 8. ilmeğimizin şu kısımdan itibaren de kapşon çalışması yaptığımızda görüntümüz düzenlenmiş olacaktır. Şimdi son kesmemizi yaptığımıza göre arkadaşlar bir sıra daha 18 ilmeğimi pirinç örgü olarak yapıyorum. Gidiş 1, dönüş 2 olacak şekilde. Başa kadar geldim. Şimdi bütün ilmeklerimi, 18 ilmeğimi bir ilmek düz örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatarak kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Arkadaki ilmeğimizi üzerinden atlatarak birinci parçamızı bitirmiş olduk. Toplamda 4 parçadan oluşacak. 2 ön, 1 arka, 1 kapşon şeklinde düzenlememizi yapacağız. Yeleğimizin. İstiyorsanız kapşonu üzerinde de örebilirsiniz. Ya da sonradan örüp dikebilirsiniz. Komple yeleğin bittiğinde buna yine sizlerle birlikte son kararımızı verelim. Her iki halükarda da hangisi kolayınıza geliyorsa bu şekilde bir kapşon düzenlemesi yapabilirsiniz. Evet, son ilmeğime kadar kestim. İpimizi biraz uzunca bırakalım. Belki dikiş için kullanırız. Tekrardan ip ayarlaması yapmayalım. Şöyle son halini, hatta kameramızın görüntüsünü uzaklaştır. Evet, kameramızın görüntüsünü uzaklaştırdığımızda son halini de ekrana hepsini yansıtmış olduk arkadaşlar. Peki kaç santimlik bir çalışma yaptık? Buna da bakalım. Komple omuz boyu itibariyle ölçtüğümüzde taban kısmından itibaren şu anki çalışmamız 36 santimlik bir çalışma oldu. Ve kol kısmını ayarladığımız kısım 22 santim. 22 santimlik çalışmamızda kol boyuna kadar oldu. Bu da 2 yaş bebeklerimiz için gayet uygun, rahatlıkla kullanabileceği bir çalışma hazırlamış olduk. Şimdi bu parçamızı bir kenara bırakıyoruz ve ikinci parçamıza başlayalım. Yine 36 ilmeğimizi şişimize takıyoruz ve tıpkı taban kısmındaki olduğu gibi 2, 4, 6, 7. sıramız başlangıç sıramız olacak şekilde lastik örgümüzü örüp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kısmımız için lastik örgümüzü tamamlamış olduk.
Böylelikle örgümüzü model kurulumunu diğer yanımızdan başlamamız gerekiyor. Bunun için baştan 3 ilmek düzümü ördükten sonra bir kez şişime dolamamı yapıyorum ve arkadaki ilmeğimizin yönünü değiştirerek 2 ilmeğimi birlikte alarak kesme yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek düzüm örüyorum arkadaşlar. Doluyorum. Arkadaki ilmeğimizin yönünü değiştiriyorum ve 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Birinci modelimizi kurmuş olmuştuk. Şimdi ikinci modelimizi kurduk. Üçüncüsü için yine 4 ilmek düzümü örüyorum. Doluyorum. Arkadaki ilmeğimizin yönünü değiştiriyorum. Arada yine 4 ilmek düzümümüzü örüyoruz. Kestikten sonra doluyorum. Yine 2 ilmeğimizi birlikte alarak kesiyorum. Ve şimdi 2, 4, 6, 8. 8 ilmekten sonra 5 ilmeğim var arkadaşlar. Arada gördüğünüz gibi bu 5 ilmeğin 1, 2, 3, 4 ilmeğini düz örüyorum. Gerçi sola doğru gideceği için artık arkadaşlar bu 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz var. 8 ilmeğimiz kenar patımız. Bunun için pirinç örgümüze ters gördüğümüzü düz gördüğümüzü ters örerek devam ediyoruz. Örgümüz çünkü sola doğru kayacak arkadaşlar. Şimdi tekrar arka tarafa 8 ilmeğimizi ters gördüğümüzü düz gördüğümüzü ters örelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalan ilmeklerimizin hepsini ters örerek başa kadar ilerleyelim örgümüzde. Tekrar ön yüze döndük. Bu sıra bizim ilk ev açacağımız sıramız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3 ilmek düzüm örüyorum. Tekrar doladıktan sonra sola doğru kesimini yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Doladım. Kestim. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Doladım. Kestim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Doladım. Kestim. Kalan 4 ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Ve 8 ilmeğimiz kaldı. 8 ilmeğimiz için 1, 2, 3 ilmek arkadaşlar. 3, evet. Ve 4. ilmeğimizde pirinç örgümüzü ördükten sonra şişime bir kez dolamamı yapıyorum ilk evimiz için. Şimdi ilmeklerimizden bir tanesi en son ters ördük. Biri ters, biri düz. Doladıktan sonra 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Daha sonra düzümü örüyorum. Daha sonra kenar ilmeğimi örüyorum. Arka tarafta örüntümüze yine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim birinci ilk evimiz oldu. Ters gördüğümü düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, 2, 4, 6, 8 ilmek kenar patımızı ördük. Şimdi şuradaki tomurcuklardan ilk evimizi şu kısımda açtığımızı düşünürsek her tomurcuğumuzu sayarak üzerine arkadaşlar 11 tomurcukta bir ilk evimizi açacağız. Bunu unutmayalım. Birincisini birlikte açtık. Üstünde 11 tane tomurcuk oluştuğunda ikinci ilk evini de açacağız. 11 diş arayla da ilk evlerimizi açmaya devam edeceğiz. Şimdi ikinci
Model kısmımızı da tamamladık. Üçüncüsü ve dördüncüsünde yine her seferinde sola doğru kaydırarak yanlamasına ajurlarımızı yapıp gelelim. 4 tane arkadaşlar ajurumuzu yaptıktan sonra artık örgümüz için çalışmamıza başlayabiliriz. İpimiz sağ tarafta kaldı. Bunu kesip daha sonra ön kısmımıza uyarlayacağız. Şimdi baştan 1 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hatta baş kısmımızı da bağlayalım. İpimiz daha sonra kaymasın. İki ilmeğimi sarı ilmeğim ipimle düz ördükten sonra bir ilmeğimi çıkarıyorum. Bu birincisi. Doluyorum. İkincisini çıkarıyorum. Doluyorum. Üçüncüsünü çıkarıyorum. Doluyorum. Dördüncüsünü çıkararak toplamda 4 ajurumuzu da doldurmuş olduk. 7 tane ilmeğimiz çıktı. Şimdi 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 düz ve 6 düzümü ördükten sonra aynı işlemi tekrar yapıyorum. 1 2 3 ve sonuncusu da 4. Aralarda 3 kez de dolamış olduğumuz için 7 ilmeğimiz. Şimdi 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 düz ve 6 düz örmüş olduk. Şimdi yine aynı işlemi 3. kez yapıyorum. Altı düzümü tekrar örüyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde yan yana koyduğumuzda çizgimiz devam ediyor. Şimdi son kez model çalışmamızı da uyguluyorum. Ve 8 ilmeğim kalana kadar düzlerimi örmeye devam ettim. Mavi ipimizi diğer başta bırakmıştık hatırlarsanız. Biraz uzunca bırakıyorum, kesiyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne getiriyorum. Ve burada mavi ipimizle örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeğimiz düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters. Şimdi bu kısmımızı da bağlayalım. İplerimiz yerlerine yerleşti. İlk model çalışmamızı yaptık. Şimdi sarı kısmımız pirinç örgüyle devam edecek. Tabi arka yüze döndüğümüzde ilk önce bu 7 ilmeklerimizi tıpkı diğer yanımızdaki gibi toplayacağız. Ve daha sonra tıpkı şu kısımda yapmış olduğumuz gibi 7 sıradan oluşacak şekilde pirinç örgümüze devam edeceğiz. Bu kısımda yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını diğer tarafta yapacağız. Önemli olan model kurulum çalışmasıydı ve birlikte modelimizi de kurduk. Sol yanımız için arkadaşlar. Sağ yanımızı hazırlamıştık. Sol yanımız için. Evet arkadaşlar 3 adet modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi diğer kol çalışmamızı yapacağımız yerimizdeyiz. En son krem ipimizle 5 adet 5 sıra pirinç örgümüzü örmüştük hatırlarsanız. 4 adet ördük. 5.'sine başlarken kol çalışması yapmıştık. Şimdi 5.'sine başlarken yine kol çalışmamıza başlayacağız. Diğer ipimi alıyorum arkadaşlar. Örgümün ters tarafındayım.
Şimdi son ilmeğimden mavi ipimin ucunu geçiriyorum. Biraz gevşek bırakarak da geçirebiliriz. Buraya son ilmeğime mavi ipimi takacağım. Yeni bir mavi ipimi taktıktan sonra toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimizi taktık. Örgümün ön yüzüne dönüyorum. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, pirinç örgümüzde bu ilmeğim düz örülecek. Bu ilmeğim ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Düzle başlayacağım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra pirinç örgümüzün örüntüsüne uygun olması için kenar ilmeğimi alıyorum. Düzle başlıyorum. Ters, düz, ters, düz. Şu iki ilmeğimi birlikte alacağım. Ters olarak örüntümüze uygun olsun diye. Dönüyorum örgümün arka tarafına. Mavi ipimi arkaya atıyorum. Bunu 4 kez yapmıştık diğer tarafımızda, hatırlarsanız. İlk ilmeğimi aldıktan sonra örmeden alıyorum. Ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters. Birincisini kestik. Şimdi ikincisini yapacağız. Yine ters gördüğümüzü düz, düz gördüğümüzü ters yaparak 6 ilmeğimi örüyorum. En son düzümü ördüm. Bu ilmeğimin ters düşmesi gerekiyor. Bunun için 2 ilmeğimizi yine birlikte alarak bir kesme daha yapıyorum. Tekrar arka tarafa dönüyorum örgümün. İlk ilmeğimi aldıktan sonra üçüncü kez yapalım. Ve dördüncü kez yaparak örgümüze devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, toplamda 7 tane pirinç örgümüzde ördüğümüze göre artık uzatmalı çalışmamızı yapacağımız yerdeyiz. 4 sıra daha örgümüzü örmemiz gerekiyor krem ipimizle. Bunun için yine mavi ipimizde olan kısımdaki 7 ilmekten oluşan kenar patımı pirinç örgümü yapıyorum. İplerimizi geçiş yaparken mutlaka çaprazlıyoruz arkadaşlar, arada bir boşluk oluşmaması için. Şimdi 1, 2, 3, şu kısma denk gelmesi için şu 3 tane örgümüzün üzerine yapacağımızdan dolayı başta 4 ilmek düzümü örüyorum arkadaşlar, doluyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm, doladım ve ikisini birlikte alarak kestim. Yine 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm, doladım, kestim ve geriye kalan 6 ilmeğim benim örgüm sola doğru gideceğinden dolayı kullanacağım ilmeklerim olacak. 6 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Modelimizi oluşturduk. Hep düzlere denk geldiği için arkadaki ilmeğin yönünü değiştirmedim. Yine çaprazlamamı yaptım ve pirinç örgümle sıramı tamamladım. Şimdi dikkatli bir şekilde ajurlarımızı sola doğru kaydırarak 4 ajura tamamlayalım.
ip geçişimizde bir kez daha nasıl yaptığımızı paylaşalım sizinle ve daha sonra mavi ipimize geçelim. Şimdi başa kadar geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane de ajurlarımızı yapmış olduk. Örgümüzün arkasına dönüyoruz. Arkasında artık krem ipimizi kullanmıyoruz. Geriye dönüşümüzü mavi ipimizle yapacağız ki ip geçişimiz arka tarafta kalsın. 8 ilmeğimizi kenar patımız için pirinç örgü olarak uyguluyoruz. Daha sonra mavi ipimle bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son 7 ilmeğim kalana kadar. Böylelikle ip geçişlerimiz gördüğünüz gibi bir kez daha göstermiş olalım. Arka tarafta kalmış oluyor ve yeni ip rengimize geçiyoruz. Şimdi uzatmalı modelimizi ön tarafa geçtiğimizde uygulayacağız. Son kez. Daha sonra yaka kesintilerine başlayacağız. Artık bu mavi ipimizle ihtiyacımız kalmadığı için kestim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Buraya düğümümüzü atalım. Tek iple devam edeceğiz örgümüze. Son 7 ilmeğimiz birinci örgü. Tekrar örgümüzün ön yüzüne döndük. Şimdi buradaki gibi uzatmalı modelimizi uygulayalım. Daha sonra kol boyumuz oluştuğunda yaka kesintilerimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, tam yaka kesintisi yapacağımız yere kadar geldik örgümüzde ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5 kez de ilk ipimizi açmış olduk. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız arkadaşlar. İlk etapta arkadan kesimlerimi yapmam gerekiyor. Bunun için bir ilmek ters örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kez kesimimi yapıyorum. Ön yüze düz düşmesi için. Diğer tarafı keserken ne yapmıştık arkadaşlar? İlk önce 8 ilmeğimizi kestik. Daha sonra 3, daha sonra 2, daha sonra 1, 18 ilmek kalana kadar devam etmiştik. Bu kısım için de aynı çalışmayı yapıyoruz. Bir taraftan da pirinç örgümüze her kesmeden sonra ilmeğin gelişine göre devam ediyoruz. Şimdi 18 ilmeğimizi kestikten sonra ve omuz boyumuz oluştuktan sonra sol tarafımız da bitmiş olacak ve arka beden çalışmasına başlayacağız. Her sırayı ayrı ayrı göstermek istemiyorum vaktinizi alarak arkadaşlar. Yani sol tarafımızı keserken örgümüzün arka tarafındaki çalışmamızı yapacağız. Diğer yanımızı örerken de ön yüzden kesmelerimizi yapmıştık. Böylelikle her iki yanımızda bitirdik. Arka beden çalışmamız tamamen düz örgüden oluşacak. Onu da başladığımızda yine detaylarıyla sayıları verelim. Ve kapşonumuz pirinç örgüden oluşarak tamamlayacağımız bir çalışma olacak. İlk sıramızın kesmesini tamamladık. Şimdi tekrar başa geldiğimde 3 ilmeğimi birlikte keseceğim. Tekrar aynı noktaya geldiğimde 2 ilmeğimi alarak keserek devam edeceğim. Evet arkadaşlar, her iki önümüzü de tamamladık örgümüzde. Kesme işlemimizi de yaptık. Şimdi arka beden çalışmasına başlayacağız. Arka bedenimiz için toplamda şişimize 62 ilmek takıyoruz arkadaşlar ve 62 ilmeğimizi lastik çalışması olarak pirinç örgü örüyoruz ve kalan üstü tamamen düz örgüden ibaret olarak kol çalışmasını yapacağımız yere gelene kadar sadece ön yüzden düz, arka yüzden de ters örerek arka bedenimize de başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi arka bedenimizi sadece düz örgü olarak kol altına kadar ördük. Şimdi kol çalışmasını yapacağımız yere geldik arkadaşlar. İlk önce sol yanımız için 7 ilmek takıyoruz. Tıpkı önlerdeki yapmış olduğumuz gibi 3, 4, 5, 6, 7. Pirinç örgü olarak devam edecek. İlk önce
4 kez kesim yaparak içe doğru kolumuzun girintisini yapacağız. Daha sonra ilk ilmeğim düz ile başlıyor. İkinci ilmeğimizi ters, düz, ters, düz, ters, 6 ilmeğimi ördükten sonra düz olan 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Örgümde arka kısma dönüyorum. Bu son almış olduğum ilmeği örmeden aldıktan sonra düz gördüğümü ters, pirinç örgü öreceğiz çünkü. Ters gördüğümüzü düz. Son ilmeğimizi örmeden aldıktan sonra ikinci kesmemizi yapıyoruz. Pirinç örgümüzü örerken en son düz ördük, ters, yine düzümüzü birlikte alarak bir kesme işlemi daha yaptık. İkinci kesmemiz oldu. Bunu 4 kez yapalım ve örgümüze devam edelim. Evet, pirinç örgümüzü örerek 4 kez kesimimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi örgümüzde diğer başa gidiyoruz. Diğer başta da 7 ilmek şişimize takıyoruz ve aynı şekilde 4 kez keserek diğer kol çalışmamıza da başlatmış oluyoruz ve omuz boyumuz oluşana kadar örgümüze devam ediyoruz. Lastik kısımlarımız yani kol çalışmalarımız 7'şer ilmek pirinç örgü, geri kalan kısımlarımız düz örgü olarak omuz boyunu oluşturacağız örgümüzde. Evet, başa kadar düzlerimizi ördük. Yine 7 ilmek diğer başımızda da 3 4 5 6 ve 7. Biraz önceki yapmış olduğumuz işlemin aynısını diğer kolumuzda da yapıp örgümüzde ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeleğimizin arka beden kısmını da tamamlamış olduk. Kol kısmımızı yaptıktan sonra omuz boyumuz oluşana kadar örgümüze devam ettik ve düz örgüyle kesimini yaptık. Şimdi örgümüzün birinci kısmını tamamladım. Ben dikişini sağladım. İkinci kısmını ise sizlerle birlikte dikelim. Omuzumuzu birleştirelim. Daha sonra kapşon çalışmasına başlayalım. Şurada kısa bir ipim var. İlk önce bunu gizlemek için bununla dikmeye başlayacağım. Daha sonra mavi ipimle devam edeceğim. Ön yüzden dikiyorum örgümü arkadaşlar, her zamanki gibi. Kenar ucunu birleştirdikten sonra gördüğünüz gibi karşılıklı V yuvalarım var. Bu V yuvalarımın içerisinden bir alttan bir üstten olacak şekilde iğnemi geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde estetik bir dikişimizi sağlayalım. Evet, şimdi gelelim omuz kısmımızı dikmeye örgümüzün. Yine başla iğnemizi geçirerek birleştiriyoruz. Örgümüzün dış yüzündeyiz arkadaşlar. Her karşılıklı ilmek yuvalarının içerisinden iğnemizi geçirerek dikişimizi sağlıyoruz. Sanki zincirli bir dikişmiş gibi, arada bir zincir çekimi varmış gibi değişik estetik bir görüntü oluşturuyoruz.
Evet, buradaki dikişimizi de sağladık. İpimizi içten geçiriyoruz. Son haline bakalım örgümüzün. Biraz tripodumuzu kaldıralım. Evet. Yeleğimizin son görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 5 adet düğmemi dikmek istiyorum ben. Düğmelerimizi şu şekilde yerleştireyim, sizlere de göstereyim. Daha sonra kapşon çalışmasına başlayacağız. Ama dikişle ilgili bütün çalışmaları tamamlayarak kapşona başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde mavi hurma çekirdeği düğmelerimizi de dikelim. Evet arkadaşlar, düğmelerimizi de tamamladık, diktik. Son düğmemizi şu an kapatmadık. Çünkü yaka çalışmasına başlayacağız. 8 tane yan patımızın 8. ilmeğinin son yuvasından şişime geçiriyorum arkadaşlar. Mavi ipimi alıyorum. Biraz uzunca bırakıyorum ve ilk ucunu buradan çıkarıyorum. Yardımıyla çekeceğim ilk yuvamızı arkadaşlar. Evet, ilk ilmeğimizi çıkarmış olduk. Biraz da arka taraftan sıkılayalım. Şimdi bu 8 ilmeğimizi kenarda bıraktık. Şimdi her yuvadan bir ilmek çıkararak diğer 8 ilmeğimiz kalana kadar, yani yakamızın şuradaki 8 ilmeği kalana kadar, en son yuvasına gelene kadar her yuvadan bir tane olmak üzere ilmeklerimizi almaya devam edelim. Toplamda kaç ilmek çıkacak sayılarını da yine sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, diğer gördüğünüz gibi yaka çalışmasını yaptığımız yere kadar geldik. Ve toplamda ben 84 ilmek çıkarmış oldum kapşonumuz için. Şimdi kapşonumuzu yeterli uzunluğa gelene kadar ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters örerek pirinç örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar burada. Kapşonumuz da pirinç örgüden ibaret olacak. Ön yüze düz düşmesi için ilk ilmeğimi ters alıyorum. Bir ters bir düzle başlıyoruz ilk etapta. Daha sonra ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters örerek toplamda kaç santim ördüm net sayılarını sizlerle paylaşacağım ve kesme işlemini de birlikte yaparak videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, yeleğimiz için kapşonumuzda yeterli uzunluğa geldik. Şimdi toplamda 84 ilmeğimiz vardı. Bunun 42 ilmeğini yine pirinç örgü olarak yaptım. Tam orta noktasında birleştirdim kapşonumu. Sonra dışa doğru şu şekilde katladım. Burası iç yüzeyi. Dışa doğru şişlerimin iki ucunu katladım arkadaşlar. Şimdi elimize tığımızı alıyoruz. Ve bir sağdan ilmeğimizi, biraz tripodumuzu yükseltelim rahat çalışmak için. Evet. Bir sağdan ve bir soldan ilmeklerimizi alarak sık iğne yapıyoruz. Dikkatli bir şekilde, ilmeğim dıştaysa arkadaşlar bakın içe doğru alıyorum. İçte ise dışa doğru alıyorum. Ve sonra bu 3 ilmeği birlikte sık iğne tekniğiyle çekiyorum. Bu şekilde tepe noktasından birleştirelim. Toplamda kaç santim ördüğümün net sayısını da sizlere vereceğim. Şu an katlı olduğu için kapşonum tam ölçü oluşmayacaktır. Bakın bir sağdan bir soldan ve serbest bir şekilde üçünü alıyorum. Toplamda 42 ilmeğimiz için bu işlemi yapalım. Merhaba arkadaşlar, Hamerat Bebek YouTube kanalıma hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere
kapşonlu bir bebek yeleğinin yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yeleğimiz için toplamda 1,5 yumak kadar mavi ipimi kullandım ve daha önce örgülerimden arta kalan krem ve sarı ipimizle aksesuar yapmış olduğum bir çalışma oldu. Arkadaşlar yeleğimizin boyu tam 36 santim. Yani 2 yaş bebeklerimiz için uygun bir çalışma olmuş oldu. Omuz hizasından ölçtüğümüz zaman tam 36 ile arkadaşlar 34,5 santim. En uzunluğumuz beden kısmından itibaren 29 santim. Roba kısmımızın ölçtüğümüz zaman 31 santim. Kapşon uzunluğumuz ise 17,5 santim uzunluğunda bir çalışma oldu. Bu da rahatlıkla 1,5-2 yaş bebekleriniz için kullanabileceğiniz bir çalışma oldu. Arkası tamamen düz örgülerle oluşturduğumuz bir çalışma. Ön yüzünde ise ip uzatmalı modelimizi uyguladığımız bir çalışmayı yapmış olduk. Ve 5 adet düğme kullandım. Pirinç örgü detaylı bir çalışma oldu arkadaşlar. Şimdi detaylı anlatımına başlamak istiyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.